Merhaba arkadaşlar. Bugün Hong Kong'da yapabileceğiniz en eğlenceli etkinliklerden birine geldik. Şu an Happy Valley yarış pistine geldik. Bu Hong Kong'da bulunan iki yarış pistinden biri, öbürü karşı tarafta, Shatin'de. Bu ada kısmında. Ve burası biraz daha Batılıların geldiği bir yer. Zaten bulunduğu yer, adını veren Happy Valley, açıkçası artık buraya geldiğinizde sokaktaki arabaların, yüzlerin, satılan şeylerin, insanların boylarının bile değiştiği bir yer açıkçası. Ben de bu tarafı biraz daha seviyorum açıkçası ve gelmesi daha kolay bende adada olduğu için. Bununla beraber bol etkinlikli bir yer. Şimdi buraya geldiğimizde yapmamız gereken birkaç şey var. Birincisi, girdiğimiz kısım önemli. Buranın girişi 10 Hong Kong doları. Ama bizim pasaportumuz olduğu için biz ücretsiz giriş yapacağız. Şimdi kapıya doğru ilerliyoruz. Thank you. Evet. Giriş yaptık. Şu an hala yeni yıl döneminde olduğumuz için tabii onun için özel etkinlikler var. Bununla beraber burada girdiğinizde hemen hediyelik eşya kısmı karşılıyor. Bu kısımda işte buranın şampiyon atları veya bununla alakalı oyuncaklar oluyor. İşte sevgililer günü ise, yılbaşıysa bununla ilgili hediyelik eşyalar oluyor. Şu an dünyanın en iyi sprinteri olarak adlandırılan Kaya Rising isimli bir at var. İşte 18. üst üste kazanmasını yaptı. Bu yüzden onunla ilgili bazı oyuncaklar var. Ama bundan çok kısa bir süre önce işte daha önceki şampiyonlar, işte bir adı hoşuma giden Romantic Warrior gibi atların eşyaları, hediyeleri vardı. Hediyelik eşya kısmı böyle. İlerlediğimiz zaman bizi bira kısmı karşılıyor. Burada işte bazı kampanyalar oluyor. İşte litrelik alırsan işte bazı hediyeleri oluyor. Bununla beraber ne bileyim işte fotoğraf kabini falan oluyor. Bu tarz şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Tabii yarışı isterseniz bariyerlerden, isterseniz bu tarafta oturarak da izleyebilirsiniz. Burası konser alanı. Burada yarış aralarında ki yarım saatlik kısımda konserler oluyor. Şu çarkı çevirdiğinizde size bir adet bira hediye ediyorlar ki açıkçası hediye kısmında hani bayağı iyiler. Küçük anketlere katılarak işte kuponlar kazanıyorsunuz. Küçük oyunlar oynayarak hediyeler kazanıyorsunuz. Mesela bugün işte golf açık turnuvası burada olacağı için bununla ilgili bir etkinlik var. Hani eminim de bunu yaptığınızda mesela bir bira hediye edeceklerdir. Just a little bit agitated, as you can see, just throwing the head around, giving his mother a bit of. Biraz ilerleyince yemek kısmı geliyor. Doesn't carry much excess condition here. He's got a little bit of muscle strength in the shoulder. He's quite tall, but he's not. Yemek konusunda pizza, burrito, bu tarz şeyler de var. Deniz ürünleri de var. Bira konusunda batılı biralar da var. Bu Geylo sadece Hong Kong'da olan bir bira. Veya işte San Miguel gibi Hong Kong'da şişelenen biralar da olabiliyor. Benim tercihlerim de açıkçası onlardan yana oluyor. Yarışlar 18.40'da başlayacak. O yüzden pek kalabalık değil şu an.
Burada sadece çim pisti var. Şatin'de hem çim hem de aynı zamanda sentetik pist var. Böyle. 個後再可以再玩，唔係完場之後拉完場之後5分鐘 stop。 Burada işte oyunları oynarken birkaç yarışı kaçırdım açıkçası ama bana dönüşü güzel oldu. Şimdi konser zamanı. Bu kısma geçelim. Keep the lead and let him go, and from there he was just far too slick for. He was, wasn't he? And Dylan Wilson tries to stand on nice enough for fourth. The surprise, I suppose, was Sergeant because he showed a really decent speed as well. He put a bit of early pressure. Evet, şimdi kuponlarımızla yemeğimizi aldık. Sırada içeceğimizi almak var. Tabii artık yarış izleme vakti. Önümüzdeki yarışta pek bir şey kalmadı. Birkaç dakika kalmış. Evet, şimdi kültürel etkinliğimizi yaptık. Yarışımızı yedik, yemek yedik, konser dinledik, oyun oynadık. Artık eve dönme vakti. Eve Ding Ding'le döneceğim. Ding Ding buradaki tramvay sistemi oluyor. Metroya göre çok daha yavaş. Yani metro bir yere 20 dakikada gidiyorsa tramvaylar 1 saatte gidiyor. Ama çok daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Hem de çok daha uygun oluyor açıkçası. Bununla birlikte Hong Kong'da her ayın 15'inde bir önceki yaptığınız ayın yol harcamaları, yani metro, otobüs, tramvay ne olursa olsun $500 üstünü geri iade alabiliyorsunuz. Böyle bir şans var. Bunun dışında sabahları indirim uygulanıyor. Böyle. İşin aslı kalabalıkta çok daha dağılmış değil. Özellikle Beer Garden kısmı bayağı dolu. Hediyelik eşya kısmında o kadar çok insan yok geldiğimiz gibi ama hala yapacak çok şey var ve hala çok insan var. Öyle devam. İşte hikayede adı geçen arkadaşlar bunlar oluyor. Birazdan bunlara bineceğiz. Türk Hava Yolları'na denk geldik.
tramvaya arkadan biniliyor. En sonda inerken ön taraftan inip ücret ödeniyor. Bindik.